Eğer bu videodan bir şeyler anlamak istiyorsan, Macera Zamanı 1 ve 2. bölümlerini izlemelisin. Bunun yanında Macera Zamanı Mantar Savaşı bölüm 1'e bakmaz isen konudan oldukça kopuk bir video izlemiş olacaksın. Bu yüzden hemen bu videoları izleyip sonra bu videoyu izlemende fayda var. Bu arada bu emeğimin karşılığı olarak videoyu beğenerek ve kanalıma abone olarak bana destek olabilirsin. Aynı zamanda kanalıma katıl üyesi olan herkese çok teşekkür ederim. Büyük bir artış gösteren üyelerimizin sayısı 13'e çıkmış durumda. Onların vermiş olduğu bu maddi destek sayesinde kanal hızla büyümekte. Sen de hem kanala destek verme hem de canlı yayınlarımızda oyun oynamak istiyorsan katıl butonuna basın. Bir de Discord sunucumuza gelmeyi unutma. Ben Masalcı Dede. Videoma ve kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun zaman önceydi. Dünyada insanların soyu tükenmiş, şehirler yıkılmış ve en kötüsü etrafta korkunç yaratıklar vardı. Bu olayları hatırlayan sadece iki insan vardı. Biri Marcel'in, diğeri ise Simon, yani bilinen adıyla Buz Kralı. Evet dostlar, olay yaklaşık 1000 yıl öncesine dayanıyor. Bu yüzden konu çok derin. Mantar Savaşı'na ait bazı bilgiler ve hikayenin devamını sizlerle paylaşmaya geldim. Marcel'in annesinin yanından ayrıldıktan sonra ve gizli kulüp evine bulduktan sonra orada insanların öldüğünü görür. Yani nükleer sığınak işe yaramamış ve hepsi ölmüştür. Başlarda Marcel'in burada biraz zaman geçirir ve kendisini yapmış olduğu kuklalar ile kendi kendine oynar. Annesini ise çok kızgındır. Çünkü annesi ondan korktuğu için yanından gönderdiğini zanneder. Çünkü annesiyle birlikte kulüp evine giderken bir kurdun saldırısına uğrar ve Marcel'in güçlerini kullanarak onun ruhunu çeker. Annesi olan Alice, Marcelin'e korku dolu gözlerle bakmıştır. Birçok bölümde annesi olan Alice'i görmüştük. Macera Zamanı Ketçap bölümünde annesiyle çekilmiş olduğu fotoğraflar vardı. Bu mantar savaşının hemen öncesindeydi. Savaş yaşanmış ve büyük bir patlama gerçekleşmişti. Bu patlamanın kaynaklarını sonradan Buz Kralı'ndan ve 2 ekmek Tom'dan öğreneceğiz. Ama buna sonra geleceğim, sabırlı olun. Rivayetlere göre Marcel'in doğuştan vampirdir. Ancak yarı insan olduğu için güneşten etkilenmez. Hikaye devam edecek olursak annesi iyice yorgun düşmüş, artık kan kusmaya başlamıştı. Kızını korumak ve güvende tutmak için gizli kulüp evi denilen nükleer sığınağa gidecek zamanı kalmamıştı. Bir plan yaptı. Sürekli olarak Marcelin'e resimler çizdirdi. Aslında çizdirdiği resimler bir haritaydı. Annesi kan kusmaya ve takati kalmadığını anladığında Marcelin'in tek başına gitmesini istedi. Motosikleti tamir etme bahanesiyle Marcelin'i yanından gönderdi ve arkasından geleceğini söyledi. Halbuki Marcelin bu durumu kurdun ruhunu çektikten sonra korktuğu ve annesinin ona kızdığını düşündüğü için yanından gönderdiğini zannetti. Yıllar boyu o bu durumu hep böyle bildi ve Obsidian bölümünde 1000 yıl sonra tekrar o nükleer sığınağa geldiğinde annesinin 1000 yıl önce bıraktığı mesajı buldu. Sonradan anladı ki annesi onu terk etmemiş, ancak ölmek üzere olduğu için onunla beraber gidemeyeceğini ve kulüp evine gitmesi için motosikleti bahane ettiğini söylemiştir. Durum o kadar acıklı ki yani ben izlerken aslında duygulandım. Çünkü bir düşünün, daha küçücük bir çocuksun, dünya patates olmuş, dışarıda yaratıklar ve gulyabaniler var, annen hasta ve hayatta kalabilmek için bir yere gitmeye çalışıyorsunuz. Baba desen umursuz, vampirin teki zaten, nerede olduğu da belli değil. İnanın oldukça üzücü bir durum. Tabii Marcelin nükleer sığınaktan bir süre sonra çıkmak zorunda kalır. Çünkü yalnızdır, ne yapacağını bilmiyordur. Bu yüzden bir karar alıp yıkılmış olan harabe şehre doğru yola çıkar. Bu esnada ise bizim zavallı Simon ile karşılaşır. Marcelin korkmuş bir biçimde ağlıyordu. Simon sesi duyup yanına geldiğinde bir nebze olsun içi rahatlamıştır. Çünkü etrafta neredeyse hiç insan kalmamıştır. Simon onun yanından hiç ayrılmadan yaşayan birileri var mı?
hayatta olan insan ve sağlam kalmış şehirler var mı? Ve en önemlisi sevgilisi Betty'sini beraber aradılar. Yalnız bir sorun vardı. Taç. Simon, Marceline'i hiç var olmamış kızı gibi sevmiş ve korumuştu. Ancak onu korumak için tacı her taktığında daha da delirmeye ve şekli değişmeye başlar. Bu bölümde ise bir karakter daha kendini belli eder. Prenses Ciklet'in hamali. Marceline çok hasta olmuştur ve artık ateşi çıkıp öksürmeye başlar. Korkmuş olan Simon tavuk çorbası aramaya çalışır ama bir dükkanda esrarengiz yaratıklar ile karşılaşır. Bu yaratıklar nükleer patlamadan etkilenmiş insanlardır. Onlardan kaçarken sakız benzeri bir yaratık Simon ve Marceline'e yardım eder ve tavuk çorbasını verir. Gülümseyen bu canlı tam oluşmamış ama dönüşümü başlamış prenses ve prensesin kardeşidir. Simon tavuk çorbasını Marceline'e verir ve onu iyileştirir. Bu yüzdendir ki Marceline her zaman buz kralına merhamet ve sevgi besler. Bu sevgi bir baba sevgisi gibi şefkatli bir duygudur. Şu an Simon yani buz kralı olanları hatırlamasa da vampir kraliçe Marceline bunları hatırlar. Macera zamanı seni hatırlıyorum bölümü bunu destekler. Gelelim savaşın neden çıktığına. Yaptığım araştırmalarda evet bir savaş çıkmış ancak bir de şu sizlere geçen bölümde bahsettiğim kuyruklu yıldız var. Simon kafayı sıyırmadan önce bir gazete küpürü mü dersiniz artık neyse dünyaya yaklaşan bir kuyruklu yıldızın görseli mevcut. Bunun yanında bir önceki bölümde yok olmuş ülkelerden birinin Çin olduğunu söylemiştim. Yani bulduğum kanıtlar ile birlikte bu durum kesinleşmiş halde. Bu görselde Çince yazılar ve bu sembolün Çin ordusuna ait olduğunu düşünmekteyim. Bunun yanında Marcel'in iki ekmek Tom ile söylediği bir şarkıda Çin'de işler değişiyor ve her şey kötüye gidiyor şarkısını söyler. İki ekmek Tom bunun öncesinde de bazılarımız şarkıları söyleyip ne olduğunu anlatmalı diyor. Ya bir kere bu şarkının söylenmesi ve cümlesinde Çin'in geçmesi tesadüf olamaz. Bu bilerek yapılmış bir mesajdır. Bu bölüm ise 7. sezon 7. bölümdedir. Bunun yanında yine Simon kafayı sıyırmaya başladığını anlayıp etrafa kar yağdırmaya başladığında Marceline'i korumak için yanından ayrılmaya karar verir. Son olarak ona bir mesaj videosu çeker. Mesajında artık ne yaptığını, amacını hatta kendimi dahi bilmiyorum der. Kafamda sürekli sesler var ve onlar bana buzun güçlerini nasıl kullanacağımı fısıldıyorum der. Marceline bu durumdan çok rahatsız olsa da Simon korkmuştur ve Marceline'i terk eder. Ancak bilinç altında buz kralı sürekli Marceline'i takip eder. 9. sezon 11. bölümde buna bir atıfta bulunur. Nereye gitsen benimle geliyorsun der Marceline buz kralına. Nedenini hatırlamıyorsun diye buz kralına çok kızar. Aslında Simon kontrolü kaybetse de bilinç altında hala daha Marceline'i korumaya çalışır. Sürekli olarak onun gittiği ülkelere ve yerlere giderek onu gözetler. Neden yaptığını bilmez ama Simon yine de bunu yapar. Düşünüldüğünde Marceline'in hiç sahip olmadığı bir baba sevgisi bulur. Ancak annesini de kaybetmiştir. Sonrasında ise Simon'ı. Marceline bunun üzerine bir yemin eder ve ortalıkta türemiş olan vampirleri öldürmeye çalışır. Çünkü Simon'ı korumak istiyordu. Buz kralı olarak tam formuna dönmeyen Simon hala daha bir insandır ve birincil düşmanı vampirlerdir. Marceline vampirleri öldürdüğü sırada bir grup insanla karşılaşır. Bu insanlar gemiyi tamir etmeye ve bu yerden ayrılmaya karar vermiş bir grup kazazededir. Bu insanlar bizim tanıdığımız iki ekmek Tom ve arkadaşlarıdır. Bir bilgi daha, bu esnada Barceline'in bir fino köpeği vardır. 1000 yıl aradan sonra bile bu köpek hala daha yaşamaktadır ancak zombi olarak. Konuya dönecek olursak iki ekmek Tom artık buralardan gitmemiz gerek. Artık iklimler değişmeye başladı. Bize yeni bir yer lazım der. İşte böylelikle Fi'nin ataları uzak diyarlara yola çıkar. Tabi sonradan bazı şeyleri öğreneceğiz ki bu iklim değişikliği iki ekmek Tom ve ekibini etkileyecektir. Marceline ise uzun ve yalnız hayatına amaçsız bir biçimde devam edecektir. Evet dostlar,
Buraya kadar izlediyseniz videoyu beğenmişsiniz demektir. Kanalıma abone olabilir, videoyu beğenebilir ve yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.